Arkadaşlar bir full verin bir ne gösterdiğine bakalım. Yine bir haritalar veriyor Netanyahu. Tabii ki bir soykırım failinin ne dediğini uzun uzadıya dinlemek değil ama baktığımızda arkadaşlar kulağıma verebilir misiniz sesi hızlıca lütfen. Ben de verdiği mesajları aktarabileyim. Kutsanmışlık, The Blessing diye bir o haritanın üzerinde yapmış olduğu kutsanmışlık diye bir harita vardı. Bu ikinci haritanın üzerine de lanet yazıyor. Yani kutsanmış bir rota üzerinde kendisini görüyor. Bu ikinci haritada lanetliler haritası. İran böyle bir lanetli harita yarattı diyor. İşte malum İran, Irak, Suriye ve Yemen. Bunların durdurulması gerektiğini söylüyor. Bu kutsanmışlık, bu da lanet haritası. Bundan kurtulmamız gerekir diyor. İran'ın yol açtığı bu lanetlenmiş haritanın ortadan kalkması. Sayın Gezer, bir yandan da sizin yorumunuzu alalım. Hızlıca verdiği mesajları da bir... Ne diyorsunuz? Gene almış bir haritaları çıktı. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi Saynur Hanım? Artık gerçeklikten kopmuş bir vakayla karşıyayız. Şimdi orada işte sizin de söylediğiniz gibi yani The Blessing kutsanmış. Orada Suudi Arabistan'ı da katmış. Ürdün var o haritada biliyorsunuz. Mısır tabii. Sudan'a inmiş. Sudan'ın orada tabii olması ilginç. Oradan Hindistan'a bakın. Aylar evvel hatırlıyor musunuz? Ben bir toplantıya katılmıştım ve bütün Arap ülkeleri temsilcileri bizim Hindistan'a dikkat etmemiz gerekiyor demişti. Hindistan var o haritada. O aslında bir nevi de IMEC'in haritası gibi bakın. Yani o IMEC'i de kim çıkardı onu da bir düşünmemiz lazım, hatırlamamız lazım. Öbür tarafta da The Curse demiş. Yani şimdi böyle bakın burası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsü. Burada yapılan konuşmalar ciddiyetle yapılmalıdır. Yani siz kendi ülkenizde, kendi başbakanlık ofisinizde oturup bir konuşma yapmıyorsunuz orada. Yani bunu bir parodiye çevirmenin anlamı yok. Yani bu zaten ama şimdi şunu bana sorabilirsiniz. Ya Gürra Hanım siz bunu diyorsunuz da bunların daimi temsilcisi ufak bir kıyma makinesinde BM şartını kıymıştı. Aynı kürsüden diye bana sorabilirsiniz. Hatırlatabilirsiniz. Doğrudur. Ama bu zaten işte İsrail ve Netanyahu hükümetinin aczetini gösteriyor. Yani bu tarz açıklamalarla eminim salon da bomboştur. Çok merak ediyorum. Geniş açıdan az önce gösterdi. İyi olurdu. Sayın Gezer az önce gösterdi. Yani boş yani katılımcılar değil herhalde misafirler bölümü değil mi o? Yani katılımcılardan üst ziyade kısmı, evet. izleyiciler bölümü. Şeydir, İsrail'dedir, izleyicilerdir, basındır herhalde falan. Lobi oraya yığmış, onlar alkışlıyorlar. Alt tarafta yani normal katılımcıların BM Genel Kurul bünyesinin sandalyeleri boş görünüyor büyük surette ve tabii ki dışarıda herhalde da o protestolar Amerikan var. Kongresi'yle karıştırdı BM Genel Kurulu'nu Saynur Hanım. Sandı ki orada bütün bu yaptığı açıklamalar karşısında ayakta alkışlanacak falan. BM'de böyle bir şey yok. Bugüne bugün 149 ülke bile Filistin devletini tanıyor. Ve geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir genel kurulda karar kabul edildi. Şimdi tam sayı hatırlamıyorum 140 küsur ülke buna evet dedi. Yani BM'deki durum ortada. Dolayısıyla bütün bu yaptığı açıklamanın şu anda bir anlamı yok. Bakın biliyorsunuz Fransa ve Amerika'nın öncülüğünde bir barış ateşkes için bir inisiyatif ortaya konuldu. Daha üzerinden 10 saat geçmeden Netanyahu dedi ki biz savaşmaya devam edeceğiz. Amerikalılar ne olduklarını şaşırdılar. Hem Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada hem de John Kirby yaptığı açıklamada dedi ki biz bunu daha evvelden İsrail'le bu hafta başında görüşmüştük dedi. Yani karşımızda böyle de bir Netanyahu var. Sayın Cumhurbaşkanı dün önemli bir söz söyledi. Dedi ki Hitler bir rüya görüyordu dedi. Hep ben bu hubris sendromundan bahsederim Saynur Hanım. Yani gerçeklikten kopma meselesi. Gerçeklikten kopan ve hayal dünyasında yaşayan bir
Yine şahsiyetten bahsediyoruz. O yüzden bu yaptığı konuşmanın keşke dinlesek, gerçekten ciddi alınır hiçbir tarafı yok. Yani utanmadan gelip orada konuşuyor olmasına da ben açıkçası hayret ettim. Gelmez diye düşünmüştüm. Özellikle bu Lübnan'da olanlardan sonra gelecek yüzü bulmaz diye düşünmüştüm ama tabii ki yani hani bütün bunları yaptıktan sonra da herhalde o kadar 40 küsür bin kişinin ölümüne bildiğimiz kadarıyla sebebiyet veren bir insanın da utanmadan buradan çıkıp bir konuşma yapması herhalde onun açısından gayet normal bir şey.